Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle zaman içinde küçülen, daralan triko bir hırkanın nasıl genişletileceğini göstereceğim. Şöyle bir modelini ve rengini çok sevdiğim bir hırkan vardı fakat zaman içinde dar gelmeye başladı. Şimdi bunu beraber genişletmeye çalışacağız. Beden ölçüsü şu an haliyle bu small beden 42 santim genişliğinde. Bunu medium large haline getireceğim. Evet, bu tip trikoları, hırka ve kazakları genişletmekte en çok kullandığım yöntem şöyle kenardan şu yan kısımları ve şuradan kol altını, şu bilek kısımları genelde dar gelmez. Oraları şey yapıyoruz. Bu zaten turbakar kollu bir hırka, yarım kollu. Şu kısma kadar komple böyle söküp buradan tığlamak. Bunun için evde aşağı yukarı uygun gelen bir ipim vardı. Bu da lif ipi. Bunu kullanacağım. Sonra bu iple kenarlarını genişlettikten sonra yaka ve kol uçlarına da ekleme yapacağım. Bir bütünlük oluşsun diye. Sökme işlemini de şöyle bir aletle yapıyorum arkadaşlar. Bu terzilerin sökük dikişleri sökmekte kullandıkları bir alet. Bütün tuhafiyecilerde var. En kolay bununla oluyor. Nakış makasıyla filan zor oluyor. Şimdi burayı ben söktüm ve örmeye başladım. Şimdi diğer tarafı birlikte yapalım. Evet, şimdi gövdeden başlıyoruz. Şu yan kenar, bura etek ucu. Şöyle açıp baktığımızda iki dikiş dikilen parçayı bakın dikişler görünüyor. Şu aleti kullanarak şöyle bakın direkt söküyoruz. Evet, bu şekilde dikişleri sökmeye devam edelim. Evet. Arkadaşlar sökme işlemini tamamladım. Bakın yan kısmı komple söktüm ve kol altını da şuraya kadar söktüm. Burası geniş çünkü. Evet, şuradan itibaren öreceğim. Tek taraftan örüyorum. Sonra birbirine dikeceğim. Şimdi şuradan örme işlemine başlayacağım etek ucundan. Kullanacağım ipliği de değiştirdim. Diğerinin rengi biraz farklı geldi. Evde böyle bir Nako pırlanta ipliğim vardı. O 3 katlı bir iplik biliyorsunuz. Onun katlarını ayırdım bu şekilde. Çünkü bu ince iplikle örülmüş ince bir triko. Ee, Kendi trikonuzun kalınlığına göre ipinizi ayarlayabilirsiniz. Rengini de evde yoksa 50 gramlık bir yumakla bile çözülebilecek bir proje. Evet. Şimdi buna uygun da şöyle ince bir tığ kullanacağım. Evet, şimdi başlayalım. Evet, bu kenarda herhangi bir istediğiniz örneği uygulayabilirsiniz. Ben basit bir kafes işi yapacağım. Örgü zaten böyle modelli olduğu için çok karışık olmasın diye. Ayrıca bu şekilde söktüğünüz zaman dikişi buraya örgü örmek yerine bunun bu örgünüze uyacak şekilde renkte bir dantel de dikebilirsiniz. O şekilde de genişletebilirsiniz. Evet. Şöyle başlayalım. Evet. 5 zincir çekiyorum. 1, 2,
3, 4, 5 zincir çektim, doladım. Uygun bir mesafeden şöyle şuraya batıyorum. Göz kararı bu. Herhangi bir sayısı yok. 1, 2, üçlü trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı seviyede atlıyorum. Şöyle eşit aralıklarla. 1, 2 zincir. Şöyle 1, 2, evet. Bu şekilde devam edelim. Dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Şu kol ucuna kadar devam edelim. Çünkü burada şöyle bir eğim yapacağız. Birdenbire geniş olmasın diye. Şuraya kadar devam edelim. Birinci sırayı tamamladım. Şöyle bakın. Etek ucundan başladım dönerek böyle kol altına geldim. Kol altından dümdüz devam ettim. Kol ucuna kadar. Burası kol ucu. Evet, kol ucuna kadar devam ettim. Şimdi burada biraz azaltarak devam edeceğiz. Şöyle, şimdi bu söktüğüm yere geldim. Doluyorum. Buradan 1, 2, üçlü trabzan yapıyorum ve geri dönüyorum. Eksiltme yapıyoruz. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya üçlü trabzan yapmak yerine doluyorum. Şöyle çakma trabzan yapıyorum. Hani şurada şöyle bir eğim olması için. Yine 1, 2 zincir çekiyorum. Şurada çakma trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum. Burada ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir. Burada yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yaparak normal devam ediyorum. Evet. Kol kolun örülmesinde bu şekilde kademeli geçiş yapacağız. Şöyle bakın. Yani şöyle değil de şöyle örmüş oluyoruz. Evet. Şimdi bunu dümdüz devam ettirelim. Etek ucuna gelene kadar, şuraya gelene kadar dümdüz örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Burası etek ucu. Etek ucunda herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Sadece kol ucunda yapıyoruz eksiltmeyi. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek dönüyorum. Dümdüz devam ediyorum. Kol ucuna gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kol ucuna geldim. Burası kol ucu, şöyle. Yine burada eksiltme yapacağız. Hem başlarken hem bitirirken eksiltme yapıyorum. Şurada bakın 1, 2, 3, 4 kutu kalana kadar ördüm. Şimdi burada 1, 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. İkili trabzan. Sonra 1, 2 zincir çakma trabzan. Şöyle 1, 2 zincir. Evet, bu şekilde. Şimdi dönüyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Evet. Örgünüzün şekline göre bu sık iğneleri, ikili trabzanları ayarlayabilirsiniz. Yani mantık bu şekilde işliyor. 1, 2, 3.
Yine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3. Yine sık iğne ile geçiyorum böyle. 1 2 zincir. Çakma trabzan, 1 2 zincir. 1 2, evet. Bu şekilde kademeli bir geçiş yapıyoruz şurada, bakın. Şöyle bir çalışma. Evet. Bunun derecesini siz kendiniz bu gösterdiğim şekilde ayarlayabilirsiniz. İstediğimiz kalınlığa gelene kadar bunu örmeye devam edelim. Ördükçe beden genişliği artacaktır. Evet, devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, her iki tarafta da örgü işlemini tamamladım. Hem burada hem bu tarafta. Evet, şöyle göstereyim, bakın. Arka parçaya şöyle ekleme yaptım. Şuradan kola dönüyor. Şöyle kademeli olarak şuradan şu şekilde videoda gösterdiğim gibi böyle eksilterek şöyle kademeli bir geçiş yaparak bu şekilde medium large haline getirdim hırkayı. Şimdi sadece arka kısma ve kolun arka tarafına ekledim. Dikiş yerlerine. Şöyle diktiğimiz zaman şu şekilde hırkamız tamamlanmış olacak. Evet. Buradan dikerek birleştireceğiz. Evet, önce iğneleyeceğim. Bunun için tersini çeviriyorum. Şöyle tersten yapacağız çünkü dikişi. Şu şekilde iğneliyoruz. Evet, bu şekilde iğneliyoruz arkadaşlar. Tersten dikişimizi yapacağız. Bu parçayı, ördüğüm kısmı üzerine tülbent koyarak buharlı ütüyle güzelce ütüledim. Böyle bakın, dantel gibi bir görüntüsü oluştu. Evet, şimdi dikmeye başlayalım. Evet, kendi ipiyle böyle ince ince dikeceğim. Evet, bu şekilde dikişimizi yapalım. Evet arkadaşlar, çok sevdiğim için bedeni küçüldüğü halde elden çıkaramadığım bu zarif hırkanın bedenini büyüttük. Şöyle bakın, yine zarif bir şekilde büyüttük kanımca. Şöyle her iki taraftan da şöyle bakın. Evet, bu şekilde. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.